Alo. Abicim bak onun aynısını ben kullanıyorum ya. Hayır kendim oynamadığım oyunu sana niye önereyim? Bak sen memnun kalmazsan haftaya gel beni yine aynı yerde bulabilirsin. Bizde yanlış olmaz sevgili abicim. Olduysa da yanlışlıkla olmuştur. Ey Allah'ım yarabbim kimlerle uğraşıyoruz ya. Oo hoş geldiniz gençler nasılsınız bakayım? Ulan bunun derecesini kaça ayarladık ya bir sıcak bastı vallahi. Sevgili Absürt Kasaba sakinleri ve onun çok değerli emekçi gamer kardeşleri. Enes kardeşin size birbirinden güzel bir o kadar da çeşitli düşük sistem gereksinimli oyunlar listesi hazırladı. Benim ülkemde oyun oynayamayan genç kalmayacak. Ben Absürt Kasaba şerefi Enes Gereksinim. Düşük sistemde olsa ben her zaman garibanların yanındayım ve herkese oyun oynatmak için elimden geleni yapacağım. Arkamda bir proje yükselecek. Kanalımızda tüm sistem dostu oyunları bir araya toplamak için. Ülkedeki tüm gençler video oyunu oynayana dek. Şimdi kemerlerinizi bağlayın ve arkanıza yaslanın. Aslında bu videoda 50 oyun yer alacaktı ama sonradan video çok uzun olmasın diye hazırladığım listeyi ikiye bölerek yayınlamaya karar verdim. Bu tarz tavsiye ve öneri videolarım hoşunuza giderse devamının da geleceğini söyleyebilirim. Max Payne 1 ve 2. New York'un kış döneminde kar taneciklerinin yüzünüze vurduğu bir atmosferde intikam hikayesi oynamak ister misiniz? Max Payne kış dönemlerinde sizi tam moda sokacak bir oyun. Hiç öyle aman eski oyun falan deyip burun kıvırmayın. Max Payne çok başarılı hala oynanabilir klasiklerdendir. Tavsiye ederim. Özellikle de kış aylarında harika duygulara sürüklüyor. Max Payne serisini yıllar sonra yakın dönemde tekrar oynadım. Bu arada hala çok keyifli bir deneyim sunuyor. O eski oyunların nostaljik ruhuna bayılıyorum gerçekten. Kanalımıza da Max Payne serisine dair oyun sohbeti videomuza gelecek bu arada. Haberini önceden vermiş olayım. Undertale. İndirim dönemlerinde çok uygun fiyatıyla ve sistem dostu bir oyun olmasıyla birlikte Undertale gerçekten birçok oyuncunun kalbinde yer eden bir oyun olarak hafızalara kazındı. Kendine has tarzıyla özgün bir yapıya sahip olan Undertale enfes bir oyun. Değişik tatlar arayan dostlarımıza sürprizlerle dolu olan Undertale'i fazlasıyla tavsiye ediyorum. Broforce. Piksel tarzında görselliğiyle Terminator, Robocop, Rambo, Bruce Lee, Blade, Indiana Jones, Matrix evreninden referans alınmış karakterler gibi daha birçok ünlü sevilen film karakterlerini kullandığımız Broforce, mizahi unsurları, hızlı oynanışıyla vurup kırıp parçalayıp bölümleri ilerlediğiniz, o eski nostaljik arcade yapıda olan oyunların hissiyatını verecek enfes bir oyun. Tek kişi olarak da büyük keyif alarak oynayacağınız Broforce'un bölünmüş ekran üzerinde split screen olarak 2 kişilik oynama seçeneği de bulunuyor. Vampire Survivors. Çıktığı dönemden bu yana bedava diyebileceğimiz fiyatıyla resmen fiyat performans ürünü bir oyun Vampire Survivors. Yani oyuna girdiğinizde inanın çıkmanız zor oluyor. Bağımlılık yapan, stres attıran çok rahatlatıcı bir yanı var. Ben çok beğendim bu oyunu. Küçük de bir boyutu var zaten. Bilgisayarlarınızın bir köşesinde bulunup arada girip stres atmak isteyeceğiniz oyunlardan birisi. Hitman Blood Money. İşte Ajan Kel geri döndü. Aman yok yanlış oldu. Bir an son çıkan Hitman 3'ten bahsediyoruz sandım. Ben Hitman serisini çok severim. Kalbimde güzel bir yeri vardır. Özellikle ilk çıkan nostaljik Hitman oyunlarına bayılırım. Hitman Blood Money de serideki en iyi diyebileceğimiz oyunlardandır. Hitman hayranların çoğu Hitman Blood Money'e bayılırlar. Gizlilik türünde oyun sevenlere fıstık gibi bir suikastçılık oyunu. Çok da kolay bir oyun değildir bu arada. Böyle oyuna adapte olup bol bol taktiksel oynamanızı isteyen bir oyundur. Sistem dostu olmasıyla birlikte türü sevenlere keyifli oyunlar diliyorum. Hotline Miami. Piksel görselliğinde özenle hazırlanmış yapımlara bayılıyorum ya. Hotline Miami'de birçoğumuzun hafızalarına kazınan bir oyundur. Vur, kır, parçala durmaksızın aksiyon deneyimi arayanlara deneyim edebileceğiniz çok eğlenceli bir oyundur Hotline Miami. Kütüphanenizde yoksa indirim döneminde alabileceğiniz bedava gibi çok uygun fiyatlı oyunlardan biridir. Alıp bir şans verin derim. To the Moon. Freebird Games tarafından geliştirilen To The Moon, Türkçe altyazı desteğine sahip bir oyun. Oyun duygusal ağırlıklı bir hikaye sunuyor ve point and click türünde diyebileceğim bir yapım. Duygusal olmasının yanında yer yer sizi güldüren eğlenceli diyaloglara sahip. Oynanış süresi olarak da tadında bir deneyim sunuyor. Yani oynanış mekaniği olarak öyle farklı bir beklenti içerisinde olmayın derim. Çünkü dediğim gibi point and click türünde ve oynanış kısmı oldukça basit tutulmuş. Ama hikayesiyle öne çıkan bu duygu dolu oyunu alıp deneyim etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bastion. Bu oyun gerçekten üzerine çok iyi düşünülmüş enfes bir oyun. Oyun oynarken size eşlik eden dış ses anlatıcının sesiyle birlikte hem eğlenceli hem sürükleyici bir deneyim yaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir hikayeli oyunu kaçırmayın derim. İndirim dönemlerinde 5 TL'ye mis gibi bir fiyata satılıyor. Alıp kütüphanenize ekleyin ve oyuna dalın. İyi eğlenceler diliyorum. Children of Morta. Tatlı piksel tarzı görselliğiyle, karakter çeşitliliğiyle, keyifli hack and slash ve roguelike yapısıyla uzun saatler oynayabileceğiniz bir oyun. Oldukça da güzel bir hikayeye sahip. Ben bayıldım bu oyuna. Sanat tasarımıyla, ince ince piksel görselliğindeki detaylarıyla gerçekten büyüleyici bir bağımsız oyun. Üstelik resmi Türkçe altyazı desteğine sahip olması biz Türk oyuncular için de oldukça sevindirici. Bonus oyun Arafeal.
Bu oyunu ben de yeni keşfettim ve o yüzden bonus olarak listemize ekledim. Fiyatı da çok uygun arkadaşlar. Pixel tarzında RPG türünde gayet sevimli bir oyun gibi duruyor. Oyunu oynayan oyuncuların yorumlarını incelediğimde bayağı olumlu güzel yorumlar gördüm. Hikayesiyle ve oyunu sunduğu çeşitlilik içeren deneyimiyle bayağı övgüler almış. Yani bu oyuna az bilinen, keşfedilmemiş bir oyun demek doğru olur sanırım. Çünkü inanın bugüne kadar hiç adını duymadığım gibi internet ortamında da karşıma hiç çıkmamıştı. Keşfettiğim için sevindim, ben de alıp deneyim etmek istiyorum şahsen. Merak ettim bu oyunu. Need for Speed Underground 2. O eski huzur dolu mutlu günler. Need for Speed serisinin altın çağı. Birçoğumuzun çocukluk dönemine denk gelmiştir sanırım bu oyun. Şahsen benim öyleydi. Çocukluğumda ağzımı açık bırakan eşsiz bir yarış oyunu deneyimi sunuyordu bizlere. Hafızalarımıza kazınan müzikleriyle, dönemi için sunduğu o enfes araç modifiye seçenekleriyle efsaneleşmiş harika bir oyundu. Zamanın eskitemediği Need for Speed Underground 2'yi günümüzde nostaljik duygulara sürüklenerek oynayabilirsiniz. Nostaljik GTA üçlemesi. GTA serisi dedin mi akan sular durur. Oyun dünyasının mihenk taşlarından biridir GTA serisi. En sevilen GTA oyunu elbette kişiden kişiye göre değişebilecek bir durum. Benim için GTA Vice City'nin kalbimde çok ama çok ayrı bir yeri var. Bunun oynadığım ilk GTA oyununun GTA Vice City olması ve çocukluğumda yaşadığım anılar ve kalbimde uyandırdığı yoğun nostaljik hislerin etkisi var elbette. Rockstar Games serinin her devam oyununda bizleri şaşırtmayı ve GTA serisini bambaşka boyutlara taşımayı başardı. Aradan onca yıl geçmesine rağmen zamanın eskitemediği nostaljik GTA oyunları günümüzde de sistem dostu olmasıyla birlikte büyük keyif alarak oynanabilen oyunlar arasında kalmayı başarıyor. Don't Starve Together. Çizgi film tarzı görselleriyle, tatlı atmosferiyle ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte keyifli vakit geçirip hayatta kalma oyunu arayanlara harika bir oyun. Yani birçoğunuz oynamış veya mutlaka duymuştur bu oyunu. Hala deneyim etmediyseniz şans verilmesi gereken oyunlardan. Güncellemelerle, etkinliklerle de hala destekliyorlar, gerçekten takdir edilesi. Half-Life 1 ve 2. Half-Life serisi oyun dünyasına gerçekten çok büyük bir yere sahip. 1998 yılında çıkış yapan Half-Life, sunduğu hikaye tabanlı FPS oyun deneyimiyle ve fizik motoruyla bir ilki başlatan, ardından gelecek FPS türünde oyunlara ilham kaynağı olan, oyun dünyasına yön veren çok özel bir oyun. Aradan onca yıl geçmesine rağmen hala kalbimizde yer eden ve nostaljik duyguları sürükleyen bir oyun Half-Life. Eğer daha önce oynamadıysanız ve hala oynanır mı gibi aklınızda düşünceler varsa, bence zamanın eskitemediği hala keyif alarak oynayabileceğiniz oyunlar arasında. Far Cry 1. Ubisoft'un en sevdiğim serilerinden Far Cry serisinin ilk oyunu. Elbette klasikleşmiş Far Cry serisinin ilk oyununu Ubisoft değil de Crytek geliştirdi. Daha sonradan Far Cry serisini Ubisoft alarak devam ettirdi ve günümüze kadar geldiler. Klasik yapım, oyun seven ve nostalji yapmaktan keyif alan oyuncu dostlarımıza Far Cry serisinin birinci oyununu tavsiye ederim. Mount & Blade Warband. Zamanın eskitemediği oyunlar vardır ya, işte Mount & Blade Warband de yıllar geçse de üstünden hiç eskimeyen oyunlardan biridir. Sistem dostu bir oyun olmasıyla Mount & Blade Warband'i düşük sistemlerde uzun saatler keyifle oynayabilirsiniz. Tam bir fiyat performans oyunu. Mis gibi. Bully Scholarship Edition. Rockstar Games tarafından geliştirilen benim bayıldığım, hatta en sevdiğim oyunlar arasında Bully. Oyun esnasında mevsim geçişleri, o döneme uygun etkinlikler, eğlenceler beni gerçekten büyülemişti. Okul temalı bu eğlenceli oyunu herkese tavsiye ediyorum. Diğer bir yandan Bully bizim ülkemizde de çok popüler, sevilen bir oyun gibi gözlemliyorum. Oyun zaten çok güzel ama okul teması içeriyor falan diye mi çok ilgi görüyor acaba? Tabii bir de oyun dünyasında bu temada pek oyun yok açıkçası. Onun da ekstra bir etkisi olabilir. Dönemi için hatta günümüzde de Rockstar Games'in geliştirdiği çok özgün bir oyun Bully. Bully 2 duyurusu için de hevesle bekliyorum yıllardır. Dilerim ki Rockstar Games devam oyununu duyurarak biz oyuncuları sevindirir. Elbet bir gün tekrar kavuşacağız eski dostum. Grim Fandango. Point and click macera oyun türünün kral tahtında oturan nostaljik şaheser bir oyun. Hikaye ve diyaloglarıyla mizah düzeyinin yüksek olduğu Grim Fandango gerçekten bir efsane. Eğer bunca zaman oynamadıysanız oyun çok eskiymiş diye düşünmeyin, kesinlikle bir şans verin derim. Powerful Ascension. Bu oyunu tek başınıza oynamaktan daha çok arkadaşlarınızla oynamanın büyük keyif verdiğini dile getirmek istiyorum. Powerful Ascension görünüş olarak oldukça küçük bir oyun gibi görünmesiyle birlikte o tatlı piksel görselliği ve akıcı hızlı oynanış mekanikleriyle 2 kişilik hatta 4 kişilik oynama seçeneğiyle birlikte arkadaş çevrenizde gülüp eğlenerek oynayabileceğiniz bir oyun. Şahsen benim oldukça eğlendiğim, stres atmalık bir oyun Powerful Ascension. Umarım oynarken siz de benim gibi keyif alırsınız. Bu oyunu bir tek ben mi övüyorum ya? Çok hoşuma gidiyor bu oyun ama kimsenin konuşmadığı oyunlar arasında resmen. Efsane FPS serisinin başlangıç oyunlarından Call of Duty 2. 2. Dünya Savaşı'nı konu alan hikaye odaklı bir oyun olmasıyla öne çıkan oyunlardı. Dönemi için grafikleri, kullanılan ses efektleri, 2. Dünya Savaşı'nı yansıtan atmosferi, oynanış mekanikleri
görselleri ve müzikleriyle oyuncuların kalbini kazanan oyunlardan Call of Duty 2 seride en sevilen oyunlar arasında yer alıyor. Şahsen benim için de Call of Duty 2'nin kalbimde çok ayrı bir yeri vardır. Çocukluğumda tekrar hikaye tarafına hiç sıkılmadan büyük bir keyifle oynayıp dururdum. Nostalji tutkunlarına ilaç gibi gelecek Call of Duty 2 şahane bir oyundur. Dead Cells. Ölmelere doyamayacağınız, bol bol ölüp yeni taktiklere yelken açacağınız çok başarılı bir aksiyon tabanlı roguelike oyun Dead Cells. 2018 yılında bayağı adından söz ettiren gündemde olan bir oyundu. Akıcı hızlı oynanış mekanikleriyle, piksel tarzı görselleriyle çok keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. The Wolf Among Us. Telltale Games'in enfes oyunlarından birisi. Ben hayran kalmıştım bu oyuna. Çok keyif aldığım bir oyundu. Masal tadındaki ilgi çekici dünyasıyla, sürükleyici merak uyandırıcı hikayesiyle kesinlikle oynanmayı hak eden oyunlar arasında. Uzun bir bekleyişin ardından ikinci oyunu da duyuruldu. The Wolf Among Us 2'yi merakla bekliyoruz. The Walking Dead Telltale serisi. İnteraktif oyun türü sevenlere Telltale Games'in güzel ellerinden çıkmış mükemmel bir oyun. Birçok kişi oynamış veya duymuştur mutlaka. Eğer hala oynamayan dostlarımız varsa gerçekten sürükleyici hikayesiyle çok keyifli saatler geçirebilirsiniz. Ben bayılıyorum bu oyuna. The Walking Dead Telltale serisi oyun dünyasında iz bırakan güzel bir yere sahip. Brutal Legend. Tim Schafer'ın tasarımlarını yaptığı Brutal Legend, komedi unsurlarının bol olduğu eğlenceli bir aksiyon macera oyunu. Fantastik çılgın bir evrende geçen Brutal Legend, müzik temasının hakim olduğu bir oyun. Haliyle oyunda bol bol metal müzik dinleyeceksiniz. Çıkış dönemi için oyun dünyasına pek rastlamadığımız özgün bir oyun diyebiliriz. Özellikle metal müzik sever dostlarımıza tavsiye ettiğim Brutal Legend, oynamaktan keyif alacağınız çok eğlenceli bir oyun. Old Man's Journey. Tonton dedemizle çıktığımız bu yolculukta tatlı görsel çizimleriyle, basit bulmaca ögeleriyle, ruhunuzu okşayan müzikleriyle çok hoş bir hikaye deneyimi sizleri bekliyor. Özellikle müzikleri ve hikayesiyle üzerimize bıraktığı tatlı duygularla çok sevdiğim bir oyun olmuştu. İçinizi ısıtıp sizi mutlu edecek Old Man's Journey çok kısa bir oynanışa sahip olsa da deneyim etmekten memnun kalacağınızı düşündüğüm bir oyun. Celeste. Tatlı piksel görselleriyle 2D platform oyun yapısıyla dışarıdan baktığınızda oldukça cezbedici görünüyor, öyle değil mi? Bu şirin görünümüne aldanmayın. Hiç de sıradan basit bir platform oyunu değil çünkü. Oldukça zorlu bir platform oyunu ama bayağı iyi oyundur. Gözünüzü korkutmak istemem. Oynama düşünceniz varsa sadece sinirlerinize hakim olmanızı tavsiye ederim. Sistem dostu güzel bir oyundur. Evet, böylelikle sistem dostu oyunlar listemizin 1. bölümünün sonuna geldik. Umarım düşük sistem gereksinimli oyunlar arayan dostlarımıza keşfedecekleri güzel bir liste olmuştur. Çeşitli bir liste hazırlamaya özen gösterdim. Elbette aralarında birçoğumuzun bildiği artık klasikleşmiş nostaljik oyunlar da yer alıyor. Bundan sonra hazırlayacağım listemizde daha çok bağımsız oyunlar yer alıyor. Sistem dostu oyunların 2. bölümünde görüşmek dileğiyle diyorum Absürt Kasaba sakinleri. Kanalıma abone olarak beni takipte kalabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese iyi oyunlar. Evlat, kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Carleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak.